Dominans grafiği iyiye giderken Bitcoin grafiği ise kötüye gidiyor. Bu ne anlama geliyor? Hangisi yönü belirleyecek olan grafik? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Videoya geçmeden önce bu videoda anlatılanların hepsi tamamen bilgi amaçlıdır. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı bu videoda anlatılanlara göre yapmayınız. Evet, öncelikle Bitcoin grafiğinden başlayacağım. Gördüğünüz gibi bu haftalık grafiğimiz ve haftalık grafikte tehlike hala devam ediyor. Şuradaki ikinci indikatörüm olan şu yeşil bulut yapısının tam alt desteğinden destek almış bulunmakta. Şu an 94.000'den destek aldı. Ben şuradaki higher low yanmadığı için hala da 88.000'li seviyelere gitmesinin ihtimalini yüksek görüyorum. Bu arada giderse daha iyi olur. En azından oradaki yapıyı tamamlamış olur ve en azından oralarda tutunmayı başarabilirse de ondan sonra yönünü yukarıya verme ihtimali daha yüksek olur. Ben burada bu yapıyı, özellikle bu son attığı iğne 94.000, yeni açılacak mumla 3 gün sonraki haftalık kapanışta, bu haftalık grafik ortalama eğim vereceğini düşünürsek 95.000'li seviyelerin altında mum kapanışı yaptığı takdirde ben artık o seviyelerin, 88'li seviyelerin gelme ihtimalini çok yüksek görüyorum. Şu an için burayı kırmadığı takdirde ataksal olarak yukarıya yönünü çevirebilir ama ben bu mum yapısını bozmadığı takdirde, mum yapısı diyorum, buradaki bulut yapısını bozmadığı takdirde hala daha yönün aşağı olabileceğini düşünüyorum. Peki dominans ne diyor bu seviyede? Bir önceki videoda 61,85'lerden 62'lerden dönebilme ihtimalini konuşmuştuk. Etkisel olarak tekrardan 62.000'lere ya da en kötü 61.80'lere bir yükseliş görebiliriz dominansta. Şu an gördüğümüz gibi 61,95'e kadar iğne atıp oradan geri çekildiğini görüyoruz ve diğer indikatörümün destek bölgesi olan şu an 60-75'lerden destek aldığını görüyoruz. Burayı aşağısında kapatırsa eğer ilk hedefimiz olan 60.32 ila 59.95 aralığına düşecektir. Onun altında bir kapanış. Tabi bu 3 gün sonra gelecek, bu mum kapanışı. 3 gün sonra tekrardan değerlendirmemiz daha doğru olacak. Şu an için şöyle söyleyebilirim. 61.95'e o iğne attığı noktanın üstünde kapanışlar gelmediği sürece dominans şu anki yönünü aşağıya çevirmiş bulunmakta. Bu haftalık grafikte tabii. Biz diğer zaman aralıklarında değerlendirelim bir de. Mesela 3 günlük grafikte baktığımızda aynı şekilde yönünü aşağıya çevirmiş bulunmakta. Bu aşağıya çevirmek ne demek? Altcoin'lerin yükselişi demek. Şöyle bakıyoruz, evet. 61.5'ların üstünde tekrardan mum kapanışları yapmadığı sürece bu 3 günlük grafikte bir problem görmüyorum ben. İlk hedefimiz şu an 60-58, 60-60 diyelim. 60-60 ile 60-40 aralığına ben ilk hedefi olarak oraya görüyorum. Düşme ihtimali çok yüksek. Onun altındaki kapanışlar da bizi 60'lara götürür. Oralar çok önemli. Çünkü diğer güçlü desteğimiz var aşağıda. Bu 59'larda şu an birazcık eğim vereceğini düşünürsek 59-59.5'lara geliyor. Henüz oralara gitmediğimiz için oraları değerlendirmenin bir manası yok. O gün geldiğinde tekrardan orayı yorumlarız. Şu anki hedefimiz dediğim gibi 61.5'ların üstünde kapanışlar yapmadığı sürece ilk hedefimiz 60-45'li seviyeler diyebilirim. Onun altındaki seviyede 60'lar. Buraya kadar şu an dominans gitmek istiyor gibi. Özellikle şuradaki diğer indikatörümün altında, yani şu anki bulunduğu seviyenin altında kapanış yaparsa bir gün 12 saat sonra. Daha kısa vadeye gelelim. Günlükte dominansa bakalım. Günlükte dominansımız mesela size Bitcoin'in grafiğindeki gösterdiğim bu bulut yapısı görüyorsunuz, burada da oluşmuş ve higher low yakana kadar da düşmüş. Mesela BTC'ye bakıyoruz, bakın aynı yapı ve burada bir higher low yok. Bu higher low önceki düşüşün higher low bu arada. Şuradaki higher high'ın düşüşünde hala bir higher low yok. Burayı kırması çok önemli. Burayı kırarsa Bitcoin'de düşüşler göreceğiz. Tıpkı bu dominansın grafiğinde gördüğünüz gibi, bakın bu yeşil bulutu kırmış. Burada higher low'unu yakmış ve şu an bu seviyeler artık o Bitcoin dominans için bu seviyeler artık bir destek görevi görüyor. 60-70'ler. Bu 60,70'in altında kapanış gelmesi halinde biz muhtemelen 60'lı seviyelere bir düşüş göreceğiz dominansta. Eğer buralarda bir kapanış gelmezse, 60-70'lerin altında bir kapanış gelmezse mum kapanışı, tekrardan yönünü yukarı çevirme ihtimali var. Bunu böyle bir senaryoda biz nerelere gidebilir, nerelerden dönebilir gibi şeyleri tekrardan yorumlarız. Şu anki gözüken senaryoda öyle bir senaryo yok. En fazla şöyle 61-30'lara, belki şuralara iğne atmak isteyebilir. 61.5'lara belki iğne gelebilir. Dediğim gibi tekrardan eğer oralara iğne gelir, oralarda bir tutunma yaparsa işte onu tekrardan değerlendirmek gerekir. Şu an öyle bir ihtimal görmüyorum. Bu benim yorumum. Daha kısa vadeye gelecek olursak 4 saatlik grafikte ise burada
olaylar biraz daha karmaşık hale gelmiş. Çok orta seviyelerde. Net bir tablomuz yok. Şöyle, şu benim diğer indikatör, çok sağlam gördüğüm indikatörün seviyesi yaklaşık biraz daha eğim vereceğini düşünürsek önümüzdeki saatlere doğru 60 bölgesine tekabül ediyor. Yani diğer indikatörlerimle de uyuşuyor. Buraya bir düşen bir dominans bizi şahsen şaşırtmaz. Peki buraya düşen bir dominans altların yükselmesini sağlamaz mı? Evet, sağlar. Burada Bitcoin'de düşüş beklemiyor muyuz? Yani ihtimali yüksek değil mi? Evet, yüksek. Ama bu düşüşü 3 gün içerisinde yapabilirse Bitcoin, biliyorsunuz 3 gün sonraki kapanışta, özellikle haftalık kapanışta bir karar verme aşamasına gelecek. Eğer o zamana kadar düşmezse, ben 3 gün sonraki kapanışı önemli buluyorum o yüzden. 3 gün içinde kapanış gelmezse, bu 3 gün içinde de dominans 60'lı seviyeleri düşüşünü tamamlayabilirse önümüzdeki hafta bir altlarda bir düşüş, Bitcoin'de de bir düşüş, dominansta da bir yükseliş tepkisel olarak görebiliriz. Yani anlık olarak diyorum, hani uzun vadede demiyorum. Bunları tekrardan o gün geldiğinde değerlendireceğiz. Şu anki gözüken senaryo bu. Günlük kapanış önemli. Burada muhtemelen kapanış geldikten sonra şurada bir bulut yapısı kırmızıya yakacak. Bu kırmızıya yaktığında da genelde tepkisi olarak birazcık yukarıya gidiş görebiliyoruz dominansta. Yani bu yukarı gidişler olacak mı? Ne kadar olacak? Bunu kapanış geldikten sonra yorumlayabiliriz. Şu ortalama bu kırmızı bulutumuz bizim 61.5 ile 61.70 aralığında bir şey olacak. Tekrardan kapanış geldiğinde, günlük kapanış, 3 günlük kapanış geldiğinde değerlendiririz. Bu 3 günlük grafik bu arada. Evet, dediğim gibi Bitcoin'de tehlike devam ediyor. Yani buralara düşerse grafiksel olarak, teknik olarak her şey muazzam. Diğer zaman aralıklarıyla da uyuşuyor. Bazı arkadaşları görüyorum, YouTube'da video çeken arkadaşları, diyorlar ki işte tam düşerken Trump bir açıklama yapıyor, oradan piyasayı topluyor falan. Alakası yok. Biz burada önceki videoda dedik ki zaten bu piyasa düşerken bizim grafiğimiz 61.95'lere gidiyordu. Buraya giderken de altcoin'ler düşüyordu ve dedik ki biz zaten önceki videoda buralara kadar gidebileceğini söylemiştik. Sonra da ne oldu? Oradan düşüş başladı. Halbuki teknik olarak zaten oradan düşüş haftalık bazda baktığımızda size daha iyi anlatacağım. Gördünüz mü? Benim buradaki şu mavi çizgi benim diğer indikatörüm. Tam bunun üstünden tepki alıyor. Buraya geliyor, iğne atıyor. Niye oraya gidebileceğini düşündüm bu yüzden. Üst indikatörün, şu diğer indikatörümün buraya kadar bir iğne atabileceği zaten öngörülüyordu. Ya Trump da geliyor. Hani bunu belki bilinçli yapıyor diyeceğim ama muhtemelen bilinçli yapıyor. Yanındaki yatırım danışmanlarıyla birlikte. Buradaki grafik onlarda farklıdır. Bu benim indikatörüm. Onlarda da farklı veriler vardır. Ya buralardan dönebileceğini bildiği için oralarda bir açıklama yapıyor ve bu etki daha güçlü oluyor. Yani insanlar sanıyor ki Trump açıklama yaptı diye piyasa döndü. Alakası yok. Burada zaten teknik bunun döneceğini, Trump açıklama yapmadan günler öncesinden ihtimalini zaten burada veriyordu. Yani o yüzden bugün Bitcoin de bu düşüşün verisini bugünden veriyor. Diyor ki ben diyor bunun altında kapanış yaparsam 94 seviyelerin altında ben diyor düşerim diyor. Yani bunun verisi şimdiden var. Bulut yapısı kusursuz. Eğer kapanışlar gelirse ve 88'lere düşersek kimse kusura bakmasın ama şu yüzden düştü, bu haberden düştü gibi açıklamalara gerek duymasın. Dediğim gibi ben her zaman tekrarlıyorum. Temel analiz teknikten sonra gelir. Tekniği okumayı bilirseniz önceden görebilirsiniz. Bilmezseniz haberleri beklersiniz. Düşüşü haberlere yorumlarsınız. Bu da doğru bir analiz olmaz. Haber geldiyse zaten olan olmuştur. Siz o haberi kaçırmışsınızdır. Bu haberi önceden görebilmek için de teknik analize daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Evet, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi günlük kapanışlar geldiğinde tekrardan yorumlayacağız bu grafiği. Bu arada bazı arkadaşlar altcoin yorumlamamı istemiş. Birkaç altcoin yorumu geldi. Ben genelde herkese hitap etmesi adına Bitcoin ve dominans üzerinden analizler yapıyorum. Eğer yorumlarda 5'ten fazla bir altcoin gelirse, bu videonun altına altcoin yorumu gelirse altcoin'leri yorumlayacağım. Yani orada yorumlarda geçen altcoin'leri yorumlayacağım sadece. O yüzden sizin istediğiniz altcoin'leri yorumlarda mutlaka belirtin. Ben burada not alacağım hepsini ve önümüzdeki video için bir analiz videosu hazırlayacağım. O videoda anlatacaklarımı kaçırmamak için de kanalıma abone olduğunuzdan emin olun. Umarım kanalıma abone olanlar bu beklediğimiz bu ayı bol bol kazanarak geçiririz. Umarım bu yaptığımız zararları kolay bir şekilde telafisini yaparız diyelim. Abone olmayanlar da canları sağ olsun diyoruz. Diğer videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Bye bye.